Arkadaşlar, Petersburg'dan herkese merhaba. Evet arkadaşlar, şimdi metrodan da indim. Yaklaşık kalacağım otel burada metroya 1,5 kilometre. Şuradan şu anda kaldığım yere geldik. Girişini de göstereyim. Girişi bu şekilde. O yüzden hani son ana bırakmama rağmen böyle güzel bir yer olması çok iyi oldu. Ben buraya toplam 6.700 ruble ödedim 5 gece için. Şu an gördüğümüz hali 19. yüzyılda inşa edilen ve klasik Rus Ortodoks mimarda yürümek aslında zamanın içinde dolaşmak gibi. Her taş, her bina, her sessiz sokak geçmişten bir şeyler fısıldıyor insana. Şehir Büyük Petro'nun rüyasıydı ama zamanla çarların, sanatçıların, devrimcilerin ve sıradan insanların şehri haline geldi. Arkadaşlar, Petersburg'dan herkese merhaba. Yaklaşık 1,5 saatlik uçak yolculuğunun ardından Murmansk'tan Petersburg'a ulaştım. Yaklaşık bir 20 dakikada bagaj vardı uçak altında, onu beklemiştim. Sonrasında oradan otobüs kartı aldım. Havalimanının çıkışında otobüs bileti, metro bileti, yani bütün toplu taşımada kullanabileceğiniz biletler var. Bunlar satılıyor. 1 günlük, 3 günlük, ben sınırsız olan 5 günlük paketten aldım. Bu da kart ücretiyle birlikte 1138 rubleydi. Bu da yaklaşık olarak 10 euro ya da 11 euro yapıyor. Taksi de aynı zamanda gidiyor. Havalimanının hemen dışında taksi de var. Taksi de yaklaşık 1500 rubleydi ama bu saatten saate göre değişiyor çünkü ben gelmeden önce baktığımda farklı bir fiyat gösteriyordu. Aslında 1500 ruble de çok değil. Çünkü gideceğim yer 22 kilometreydi. Havalimanı kalacağım merkez kısma 22 kilometre uzaklıkta. Daha doğrusu merkeze 15 kilometre ama benim kalacağım otele 22 kilometre uzaklıkta olduğu için aslında pahalı değildi. 15 euro, 14 euro tutuyordu. Ama ben otobüsle gitmek istedim. Hem kart aldım, zaten kart alacaktım diğer günlerde kullanacağımdan dolayı. Otobüs direkt havalimanının çıkışında hemen otobüsler var. Orada yine otobüs bileti alabiliyorsunuz, metro bileti. Bütün toplu taşımalarda kullanabileceğiniz. Sonrasında oradan zaten Yandex.Go uygulamasından hangi otobüslerin gittiğini görebilirsiniz. Yandex.Go uygulaması çok kullanışlı. Oradan takip ederseniz Yandex.Go'dan hızlı bir şekilde hemen otobüse veya taksiye de yine oradan binebilirsiniz. Şimdi duraktan indim. Böyle bir yerde biraz önce gördüğünüz otobüs 39, böyle ters E şeklinde bir sembol var. Onunla buradaki metro istasyonuna geliyorsunuz. Buradaki metro istasyonuna geliyorsunuz. Metro istasyonunun ismi Moskovskaya. Bu eğer 39E olana binerseniz Moskovskaya'dan iniyorsunuz. Buradan da aktarma yaparak diğer metrolara da bağlantı sağlayabilirsiniz. Veya gideceğiniz yere göre başka bir metro daha var havalimanından bağlantılı bildiğim kadarıyla. Yani havalimanında yok ama havalimanındaki otobüsler desem daha doğru olur. Oradan da ulaşabilirsiniz ama genelde zaten bu şehrin tam merkezine gidiyor. Yani V2 olan metroya aktarma yapacaksınız otobüsle birlikte. Şimdi buradan da metroya geçip kalacağım otele geçeyim. Evet arkadaşlar, şimdi metrodan da indim. Yaklaşık kalacağım otel burada metroya 1,5 kilometre. Şuradan karşıya geçip normalde yürüyerek gidecektim ama sol ayağımın ağrısı henüz daha geçmedi Moskova'dan dolayı. O yüzden şu alt geçidi kullanarak karşıya geçip oradan da otobüse bineceğim. Yakın zaten, 3 durak mesafede. Zaten kartla sınırsız olduğu için sorun olmaz. Ulaşımını zaten bu yüzden kartı sınırsız aldım. Bu özelliğini çok seviyorum. Böyle her yerde alt geçit olduğu zaman yani ışık beklemeden geçebiliyorsunuz. Bazı yerlerde bu alt geçitler olmayınca geçmek çok geç oluyor. Çok bekliyorsunuz. Ve yine bu alt geçitlerdeki bu yerde de böyle değişik satıcılar var. Yani farklı şeyler satıyorlar, böyle giyim, kahve, yiyecek, bu tarz. Burada bir kuyumcu varmış. Yani böyle bir küçük han gibi yerler olarak da kullanıyorlar aynı zamanda buraları. Burada yine Yandex.Go uygulamasını kullanıyorum. Yandex.Go uygulaması gerçekten çok faydalı oluyor. Ben Moskova'da bu kadar fazla kullanmamıştım ama burada baktım, aslında kullansam benim işim daha rahat ve daha kolay olurmuş. O yüzden burada hep Yandex'i kullanacağım için de çok rahat olurum. Şimdi uygulamadan birazdan bakarım hangi otobüsün gittiğine. Otobüse binip otobüsle hızlı bir şekilde
gitmiş olurum bu şekilde. St. Petersburg sabahları garip bir huzurla başlar. Kaldırımlardan yankılanan ayak sesleri şehirle birlikte uyanır. Her köşe başı yüzyılların içinden süzülüp gelen bir sessizlik taşır gibi. Sokaklar henüz kalabalık değil ama adım attığınız anda Petersburg'un karakterini hissediyorsunuz. Bu şehir yalnızca büyük anıtları ya da gösterişli saraylarıyla değil, gündelik hayatın aktığı sıradan sokaklarıyla da kendini hayran bırakır. İşe yetişmeye çalışan bir adam, elinde sıcak çayla bekleyen yaşlı bir teyze, bisikletiyle geçen bir çocuk. Hepsi şehrin ruhunu oluşturan canlı detaylar. Her ayrıntı Petersburg'un yüzyıllar süren geçmişinden bir parça taşıyor gibi. Sessiz ama anlatacak çok şeyi olan bu sokaklar bazen büyük tarihi yapılar kadar etkileyici olabilir. Arkamdaki nehir buz tutmuştu ama burada hava bana artık o kadar soğuk gelmiyor sanırsam Murmansk'tan dolayı. Bu artık benim için normal gelmeye başladı. Şu an burada fazla rüzgar da yok. Ama hava dediğim gibi normal şu anda. Burada durak sanırsam şu ilerideki durak. Buradan binip normalde ben diğer taraftan bineceğimi sanıyordum ama ve burada da gerçekten ulaşım çok yaygın. Moskova'da olduğu gibi. Burada da metrolar, otobüsler, yine taksi. Ama mutlaka tavsiyem burada Yandex.Go'yu kullanmanız. Ve Yandex.Go gerçekten çok rahat, çok kullanışlı. Ya anlaşılabilir de zaten. Bildiğim kadarıyla birçok dilde de destekliyor. Yani bu şekilde şimdi şuradan otobüsü bekleyeceğiz. Böyle durak arkamda. Bu tarz küçük duraklar var. Bazı yerlerde daha büyük, daha farklı. Bu şekilde bakalım, güzel bir Petersburg gezisi olacak diye düşünüyorum. Gerçekten Petersburg hava olarak da gayet, hava da çok soğuk değil. Gezilebilecek hava. Şu an saat yaklaşık 4.30. Bu arada metro da çok hızlı geldi. Otobüsle metroya aktarma yaptığım zaman o da çok hızlı gelmişti. Yani ulaşım gerçekten hızlı. Yani beklediğimden daha hızlı. Ve ama şunu tam emin değilim. Uçaktan indiğiniz zaman, yani havalimanındayken hangi saatlerde otobüs oluyor, gece saatlerinde de gündüzkü gibi çalışıyor mu bilmiyorum. Çünkü gündüz sürekli neredeyse vardı. Olmadığı saat yoktu. Şimdi aslında önce yemek yiyip öyle mi geçsem ya da önce otele geçeyim, çantalarımı bırakayım. Şu şekilde bu çantam var. Bir de şöyle küçük. Aslında küçük çantayı almayacaktım ama mecburen powerbank falan taşımak, gimbal'ı taşımak daha kolay oluyor. Diğer türlü montun cebine koyduğum zaman çok ağırlık yapıyor ve montun bir tarafı böyle aşağıya düşüyor. O yüzden de bu çantayı mecburen aldım. Ya bazen yiyecek bir şeyler, su falan da alıyorum. Şu an önce bence gidip hostele geçeyim, otele geçip çantalarımı bırakayım. Zaten buraya yakın. Orada da yiyecek bir şeyler bulurum, restoran falan vardır. Oradan giderim, bakarım, bir şeyler yerim. Sonra bugün dinlenirim. Çünkü ayağım gerçekten çok fazla ağrıyor. Yani aslında Murmansk'tayken, Moskova'dayken daha çok ağrıyordu. Şimdi azaldı ama yine de fark ettim. Biraz yürümeye başladığım zaman ağrımaya başlıyor. Ben o yüzden bugün de güzelce dinleneyim. Zaten daha 5 gün buradayım. Ya rahatlıkla Petersburg'u çok rahat birçok noktasını gezebilirim. O yüzden bugün güzelce dinleneyim. Bir odama bakayım nasılmış. Umarım güzeldir. Evet arkadaşlar, biraz önce yemek yemeye gittim. Bir harç çorbası ya da harç, telaffuzundan tam emin değilim. Bir çorba yedim. Bir tavuk kanat yemiştim. Porsiyon bayağı büyüktü. Yani gerçekten porsiyonları çok büyük. Ben bazen mesela 2 tane söylediğime pişman oluyorum. Bazen çünkü çorbanın porsiyonu da çok büyük oluyor. Çorbanın içinde de böyle domates, haşlanmış soğan gibi şeyler vardı. Güzeldi. Et vardı. Tavuk. Bir de kiraz vardı farklı olarak. İlk defa böyle bir şey yedim. Sonra yemekten çıktım. Bir de vişne suyu vardı. Toplam bu üçüne
1400 ruble falan ödemiştim. Bu da yaklaşık 13 euro falan yapıyor. Uygun fiyatlı yine. Şimdi sonrasında da markete gittim. Market arıyordum. Çünkü birkaç tanesine gittiğimde sadece yiyecek falan vardı. Benim çamaşırları yıkamam için deterjana ihtiyacım vardı. Bir de Mulmans'taki şampuanı almadım. Ki genelde zaten uçuşlarda uçak altına vermediğim için kabin bagajına zaten sıvı alamıyoruz. Bu yüzden de genelde gittiğim yerlerde şampuan alıyorum ve orada bırakıyorum. Ya da atıyorum çünkü uçağa almıyorlar. Burada çamaşır makinesi de var kaldığım odada. Odayı henüz göstermedim. Şimdi odaya gidiyorum biraz sonra. Odayı da gösteririm. Odayı ben gerçekten sevdim. Bayağı güzeldi. Yani beklediğim gibi çıktı. Hatta beklediğimden bir tık daha iyi çıktı. O yüzden bundan dolayı çok mutlu oldum. Şu ana kadar belki de kaldığım en iyi odalardan bir tanesi. Hatta en iyisi de diyebilirim. Şimdi buradan deterjanı da aldım. Şampuanı da aldım. Onlara da bir 6 euro falan vermiştim. Bir de su aldım kendime. Evet, marketten çıktım. Şu anda otele yaklaştım. Zaten hemen yakın bir yere gitmiştim. Fazla uzağa gitmek istemedim. Hızlıca döneyim diye. Dediği gibi trambüsler de var şehir içinde. Otobüsler, metro. Yani ulaşım konusunda gerçekten çok süper. Çok az bir yolumuz kaldı. Bu kaldığım yer gayet merkezi bir yer. Petersburg'un en merkez noktasına 5 kilometre. Yani bu da çok uzak bir mesafe değil aslında. Çünkü metro, otobüs, trambüs gibi ulaşım seçenekleri çok fazla olduğu için o yüzden gayet aslında makul bir mesafe. Şimdi kaldığım yere geldik. Şu anda kaldığım yere geldik. Girişini de göstereyim. Girişi bu şekilde. Şu an biraz karanlık olduğu için. Burada hemen kapıyı da açalım. Bir stüdyo daire binası. Benim kaldığım yer bir üst katta. Kaldığım yer hemen ikinci katta oluyor. Benim kaldığım oda burası. Hemen şurayı size göstereyim. Evet. Bu şekilde burada şu an sesli konuşmayacağım fazla. Odalar var. Stüdyo daireler. Şimdi benim kaldığım odaya geçelim. Bir de burası. Şu anda benim kaldığım oda burası. Odanın içi. Ne göstereyim şu anda size. Anahtarı alalım. Evet, odanın içi gayet güzel, sade, tertemiz. Bu şekilde yine havalandırması da çok güzel. Penceresi var. Böyle yatak bayağı rahat, geniş. Yine burada bir televizyon var. Sonra burada böyle küçük bir, hemen kamerayı düzeltiyorum. Sonra burada böyle küçük bir mutfak gibi bir yer var. Sonra şunu ben sonra görmüştüm. Bayağı her seferinde böyle yemek yapmak isterseniz tabak, tava, her şey var aslında. Burada yine bardaklar var, tavalar var, mikrodalga fırın var. Çok güzel gerçekten de. Burada şöyle bir elektrikli bir ocak var. Buradan yapabilirsiniz. Alt tarafta yine buzdolabı var. Şu an çalışıyor ama ben içine bir şey almadım. Çünkü genelde dışarıda yiyorum. Bayağı güzel bir oda gerçekten. Kliması da var aynı zamanda. Şu an klima çalışmıyor ama zaten doğalgaz var. Doğalgaz çalıştığı için yeterli olur. Bu şekilde duşunu göstereyim. Duşu da gerçekten çok güzel ve tertemiz. Üstelik çamaşır makinesinin olması daha güzel oldu. Benim için çok süper bir şey oldu. Bu şekilde çamaşır makinesi var. Zaten çamaşırları da içine attım. Birazdan çekimi bitirdikten sonra deterjan almıştım.
Onu da yaparım. Ya gerçekten bayağı böyle lüks bir yer. Hatta şöyle bir yer de var içerisinde. Yani çok ihtiyacım olur mu bilmiyorum. Çünkü çok ihtiyacım olacağını sanmıyorum. Bu şekilde gerçekten tertemiz. Bayağı güzel saç kurutma makinesi var. Yine en sevdiğim şey, gittiğim yerde saç kurutma makinesi olduğumu çok rahat oluyor benim için. Duşu temiz, klozet mevcut, o da tertemiz. Gerçekten çok güzel. Bu şekilde odanın içi bu şekilde. Küçük bir stüdyo şeklinde düşünebiliriz. Aynı zamanda internet de var her katta. Kapıyı kilitleyelim de. Her katta internet de var. Yani yine bu şekilde ışıklandırmaları gerçekten bu şekilde. Aynı zamanda buranın ışıklandırması var. Giriş ışığını kapattığımız zaman bile böyle güzel bir ortam oluyor fazla gözünüzü yormadan. Ve ortama da biraz şıklık katıyor artık. Hani tabii benim bunlarla çok işim yok ama odanın bu kadar temiz olması gerçekten çok iyi oldu benim için. Ve tek kişi olması yine daha da muhteşem oldu. Oda genel olarak bu şekilde. Evet arkadaşlar, odayı gördünüz. Oda genel olarak bu şekilde. Yani oda hakkında neler söyleyeceğimi bilmiyorum. Gerçekten çok güzel ve bayağı süper, çok sevdim. Çamaşır makinesinin olması çok iyi oldu benim için. Çünkü çamaşırlarımı yıkamam gerekiyordu. Murmansk'tayken yıkamıştım ama oradaki deterjan ben almamıştım. O yüzden pek böyle içime sinmedi. Çok temiz olduğunu düşünmedim açıkçası. O yüzden şimdi burada yıkayacağım. Hemen bugün yıkarım. Bir de Petersburg'dan ayrılırken yıkarım. Çünkü Türkiye'ye geçtiğim zaman Antalya'ya geçip oradan da bir sorun olmazsa Gürcistan'a gezmeye gidecektim. O yüzden bu benim için çok iyi oldu. Odanın için zaten gördüğünüz her şey var odada. Yani bir ev gibi aslında. Başka neler söyleyebilirim? Ben yine bu odayı son anda rezervasyon yaptım. Yani Murmansk'tan Petersburg'a gelirken yarım saat önce, uçağa binmeden yarım saat önce rezervasyonu yaptım. Konuşamadım. Rezervasyonu yaptım. Yani o yüzden hani son ana bırakmama rağmen böyle güzel bir yer olması çok iyi oldu. Ben buraya toplam 6.700 ruble ödedim. 5 gece için bu fiyat, yani bir gece için değil. Bu da ne yapıyor? Yaklaşık 65 euro yapıyor. Yani bir geceliği aslında 13 euroya falan gelmiş oluyor. Ya böyle bir oda için de gerçekten çok iyi. Konum olarak Petersburg'un merkezine sadece 5 kilometre. Ve zaten Petersburg hani küçük bir şehir olmadığı için zaten her yeri gelişmiş. O yüzden zaten her yerde imkanlar var ve burada aynı zamanda yine metroyu kullanabiliyorsunuz. İleriden burada bir durak var. Oradan otobüsle metro durağına gidiyorsunuz. Metrodan aktarma yapıp merkezdeki bütün her yere ulaşabiliyorsunuz ve dediğim gibi zaten burası hani öyle çok uzak bir yerde değil. Merkeze yakın. Merkezde bu tarz yer bulamamıştım. Bakmıştım hani genelde daha pahalıydı, fiyatları çok daha yüksekti. Ya burası için 13 euro olan bir yer için bence gayet güzel bir yer. Yani ben burada hani normalde daha da uzun süre kalabilirim böyle bir odada. Gerçekten keşke gittiğim her ülkede bu tarz odalar bu fiyatlara olsa çok daha güzel olur. Ya gerçekten oda beklediğimden çok daha iyi çıktı. Ben görsellere baktığımda zaten iyi olacağını düşünüyordum ama yine de görseller yanıltıcı oluyor, bu aklınızda olsun. Çünkü görselleri önceden çekiyorlar. Çok aşırı titiz davranıyorlar ve her şeyin güzel olması için uğraşıyorlar ama bazen o görseller gibi olmuyor. Burayı Ostrovok'tan ayarlamıştım. Bir Rus sitesi, biliyorsunuz diğer kartlar Rusya'da kullanamıyorsunuz ve aynı şekilde internet sitelerinde de kullanamıyorsunuz. Ama bu Ostrovok'ta normal bütün dünyadaki bütün bankaların kartları burada geçerli. Bu sitede kullanabiliyorsunuz. Yani bayağı güzeldi gerçekten oda. Başka da odayla ilgili söyleyebileceğim bir şey yok. Zaten odanın içini gördünüz. Son kez ben böyle hızlı bir çekim yapayım, göstereyim. Yani gerçekten çok iyi. Oda gayet, en sevdiğim şey de sade ve güzel olması. Yani ihtiyaçlarımı karşılayacak şekilde bir oda aslında. Çok sevdim. Çamaşır makinesinin olması gerçekten benim için çok önemli bir şey oldu şu anda. O yüzden Antalya'ya geçtiğim zaman en azından dinlenmiş olurum. Ve çok fazla orada da zaman kaybetmem. Dinlenerek geçiririm günümü Gürcistan'a geçmeden önce. O yüzden de çok süper oldu benim için. Şimdi karşımızda St. Petersburg'un sakin ama etkileyici yapılarından biri duruyor. Hayat veren kaynak ikonası. Bu katedralin geçmişi 18. yüzyıla dayanıyor. İlk olarak tahta bir yapı olarak inşa edilmiş ama yıllar içinde birkaç kez yeniden yapılmış.
Şu an gördüğümüz hali 19. yüzyılda inşa edilen ve klasik Rus Ortodoks mimarisini yansıtan versiyonu. Beyaz duvarları, yeşil kubbesi ve altın detaylarıyla oldukça sade ama bir o kadar da etkileyici. Burası sadece bir ibadet yeri değil, aynı zamanda bir topluluk merkezi gibi. İnsanlar burada sadece dua etmek için değil, huzur bulmak, kısa bir nefes almak, bazen de geçmişi düşünmek için geliyor. Katedralin ismi Hristiyan inancındaki hayat veren kaynak ikonundan geliyor. Bu ikon özellikle şifa ve koruma dilekleriyle anılıyor. Zaten içerideki fresklerde ve ikonlarda da bu temaya sıkça rastlanıyor. Eğer içeri girme fırsatınız olursa duvarlarda zamanın izini görebilirsiniz. Soyulmayan bir boya bile burada hikaye anlatıyor sanki. Katedralin çevresi de en az kendisi kadar huzurlu. Kuş sesleri, hafif rüzgar ve uzaktan gelen birkaç adım sesi. Petersburg'un kalabalığından bir an uzaklaşmak isteyenler için adeta küçük bir sığınak gibi. Ve en güzel tarafı şu, burası turistlerin çok uğradığı bir yer değil, yani sessizliğini koruyan nadir yerlerden biri. Katedrali sadece görmek değil, hissetmek isteyenler için özel bir durak. Evet arkadaşlar, merhaba. Petersburg'daki ilk gezimize başladık. Bugün şu arkamda gördüğünüz yere geldim. Bu şekilde bir tapınak. Şu an tam gösteremedim ama ben bunu sonrasında düzeltirim. Zaten çekimler yapmıştım. Şimdi ilk olarak burayı gezeceğim. Sonra buranın devamında birkaç yer daha var. Onları da gezerek bugünkü geziyi bu şekilde tamamlayacağım. Şu an biraz yağmur yağıyor ama çok hızlanmadığı sürece sorun yok. Şu an buraya giriş yapalım. Şimdi bu kilisenin içine girelim. Bayağı girişi falan aşırı büyük. İçini de gezelim. Eğer video çekmek yasak değilse içinden de video çekeceğim. Video takmış, o yüzden sadece gezeceğim. Gezmek için birçok rotam var ama biraz daha farklı yerler bulmam lazım. Çünkü genelde farklı yapılar, farklı yerler görmek istiyorum. Ya çünkü kiliselere sürekli gitmek istiyorum aslında. Çünkü genel olarak çok bir farkları yok. Yani bütün ibadet yerleri için geçerli bu durum. Genel olarak hepsi birbirinin aynısı. Sadece bazen çok özel yerler oluyor. Gerçekten mimari olarak daha böyle güzel, daha farklı yapıda olan. Onlara gidilebilir ama onun dışında camilerde olsun, kiliselerde olsun hepsi birbirinin aynısı. O yüzden hepsine de gitmenin çok da bir anlamı olmuyor açıkçası, onu fark ettim. Çünkü gidiyorum, içinde farklı bir şey yok, diğerlerinin aynısı. O yüzden hani hepsine de girmeye gerek yok. Şu tam arkamdakine gitmiştim. Mimarisi güzeldi. Ama dediğim gibi iç kısım normal. Yani zaten çok da bir şey beklememek lazım. Çünkü bir ibadethane olduğu için gayet normal bir durum. Şu arkadaydı. Şimdi burada bir yer vardı. Oraya geçecektim. Birkaç nokta daha vardı. Şu an yağmur atıştırıyor. Çok yağmıyor. O yüzden fazla sorun değil. Bu şekilde yürüyebilirim. Yağmurla beraber yürümek güzel oluyor. O yüzden bakalım, şimdi diğer rotalara gidelim. Aynı zamanda böyle videoları düzgün yapmaya çalışacağım ama daha önce dediğim gibi şu an bunlar daha ilk videolarım. Yani ilk defa böyle bir şey deniyorum ve ön kamerayı hayatımda ilk defa burada kullanıyorum. Yani o yüzden kameraya karşı da bu şekilde hem ilk defa konuştuğum için hatalarım elbette olacak. Ama en azından arka kamerada böyle güzel bir çekimler yapabilirsem çok iyi olacak. Bugün hava burada da çok karardı. Yani 9.30-10 gibi filan hava aydınlanmıştı. Karardı dedim, yanlış söyledim. Yani sabah çok erken aydınlanmadı. 9.30-10 gibi. Ya büyük ihtimalle bunun sebebi de ya tabii ki kuzeyde bulunmasının bir etkisi var ama bence diğer sebebi ulusal saat dilimini diğer şehirlerle aynı kullanılmaya çalışıldığından dolayı bu yüzden oluyor. Çünkü buranın kullandığı saat dilimi aslında çok ileri bir saat dilimi burası için. Yani o yüzden de burada da hava geç aydınlanıyor. Sabahleyin çok da erken kalkmak istemedim. Çünkü bu yüzden her yerde çok geç açılıyor.
gezilecek yerler 10-11 gibi ve karanlık oluyor zaten. Böyle daha iyi bir şekilde görebilmek için biraz daha geç saatlerde çıktım. Şimdi buradan dönelim. Petersburg'un merkezinde de çok fazla kanal ve nehirler var. Nehirlerin daha doğrusu kolları bu şekilde ayrılıyor şehrin içinde. Ve kanallar burada taşımacılık yapılıyor mu bilmiyorum veya turizm olarak. Ama şu an bunların yüzeyi donmuş. Ancak su yine devam ediyor akmaya ama bayağı kalın donmuş üst kısmı. Büyük ihtimalle artık havalar yavaş yavaş ısınmaya başladığından dolayı bundan sonrasında artık daha ılık olmaya başlar. Şu şekilde çok fazla nehir ve kanal var şehrin merkezinde aslında. Bunu da taşımacılık veya turizm için kullanıyor olabilirler. Tam emin değilim. Bunun hakkında bir fikrim yoktu. St. Petersburg sokaklarında yürümek aslında zamanın içinde dolaşmak gibi. Her taş, her bina, her sessiz sokak geçmişten bir şeyler fısıldıyor insana. Şehir Büyük Petro'nun rüyasıydı ama zamanla çarların, sanatçıların, devrimcilerin ve sıradan insanların şehri haline geldi. Neva Nehri tıpkı bir kalp gibi bu kente hayat veriyor. Gün içinde yüzlerce köprü üzerinden binlerce insan geçip gidiyor. Ama dikkatli bakarsan Petersburg'un sadece bir taş yığını olmadığını anlarsın. Bu şehir yaşıyor. Sokak lambasının altında bekleyen biri, vapurdan inen bir çift ya da sabah işine yetişmeye çalışan yaşlı bir adam. Hepsi bu büyük hikayenin bir parçası. Şehir öyle büyük olaylara sahne oldu ki sadece adımlarken bile tarihi hissediyorsun. Mesela bu sokaklardan Dostoyevski geçmişti. Belki de Suç ve Ceza'nın en karanlık bölümlerini burada düşündü. Pushkin burada yaşadı, burada düello yaptı ve maalesef burada öldü. Onların gölgesi hala sokaklarda dolaşıyor gibi. Ama Petersburg sadece edebiyatla anılmıyor. Efsaneleriyle de oldukça zengin bir şehir. Rivayete göre şehrin kurulduğu yer bataklıktı ve Petro bu toprağa Avrupa'ya açılan kapı yapmak için yüzlerce işçiyi bu bataklıkta çalıştırdı. Hatta bazı söylentilere göre bu uğurda hayatını kaybedenlerin kemikleri hala bazı binaların temellerinde gömülü. Ve sonra bir diğer hikaye. Bakire Meryem'in gözyaşlarını taşıyan bir ikonun zamanında Petersburg'u büyük bir felaketten koruduğuna inanılır. Hala bazı yaşlılar nehir kıyısında yürürken bu ikonu anarak sessizce dua eder. Kültürel olarak da şehir bambaşka bir yerde duruyor. Petersburglular Moskova'ya göre daha soğuk ama bir o kadar da zarif kabul edilir. Konuşmaları yavaş, giyim tarzları klasik, davranışları mesafelidir. Ama bir sohbet başladığında içtenlikleri seni şaşırtabilir. Özellikle edebiyat, sanat ya da tarih üzerine konuşuyorsan saatlerin nasıl geçtiğini anlamazsın. Kaldırımların kenarındaki küçük dükkanlar, nostaljik tramvaylar, gökyüzünün yansıdığı ıslak yollar. Petersburg bir şehirden fazlası, bir ruh hali gibi. Bazen romantik, bazen melankolik, bazen de sessizce anlatan biri gibi. Ve yürüdükçe fark ediyorsun, burası sadece Rusya'nın değil, insanlığın da ortak hafızasına yazılmış bir yer. Belki de bu yüzden bu kadar derin, bu kadar etkileyici.
Epey bir yürüdüm. Saçlarım da artık bayağı bir ıslandı. Son bir iki yere daha gittikten sonra artık oturup dinlenirim, bugün için yeterli olur. Bir Yusupov Sarayı vardı. Belki oraya gidebilirim. Bir de belki bir tane müzeye gidebilirim. Çünkü şu an yağmur çok hızlı yağmasa da uzun bir zamandır dışarıda olduğumdan dolayı saçlarım çok fazla ıslandı. Hasta olmamak için gidip bir yerlerde otururum, dinlenirim. Biraz bakmam gereken derslerim vardı, onlara bakarım. Çünkü 2 hafta sonra tekrar okul başlayacak. O yüzden biraz hazırlık yapmam lazım. Tekrardan onlarla uğraşmamak adına. Şimdi birkaç yere daha giderim yani. Hatta belki de sadece 2 yere giderim. Ya da bir yere giderim, tam bilmiyorum. Sonrasında gidip artık otururum. Bir şeyler yerim. Sürekli aynı şeyleri tekrarlayıp durmamak adına videoyu artık burada sonlandırayım. Bu şimdilik dediğim gibi bu kadar yeterli olur. Bugün için bir iki yere giderim. Daha çünkü 3-4 gün buradayım. O yüzden de fazla yorulmadan ve hasta olmadan gezebilelim. O yüzden şimdilik bu kadar. Soğuk nehir sularının etrafında şekillenen bu şehir St. Petersburg aslında sayısız kanal ve köprüyle adeta yaşayan bir labirent gibi. Burası o yüzden Kuzey'in Venedik'i olarak anılıyor. Her adımda bir su parçası görüyorsun. Neva, Moika, Fontanka, şehir onlara dayanıyor, onlarla nefes alıyor. Eskiden bu nehirler sadece ulaşım aracı değil, ticaretin kalbini oluşturuyordu. Bugün bile tekneler, küçük feribotlar, nehirlerde sakin yolculuklar yapıyor. Şehri farklı bir açıdan izlemek isteyenlere eşsiz anlar sunuyor. Binalar yıllar içinde hem Rusya'nın ihtişamını hem de Avrupa'nın zarafetini taşıyor. Barok ve klasizm tarzlarının harmanlandığı bu şehirde saraylar ve sade apartmanlar yan yana duruyor. Her biri ayrı bir hikaye anlatıyor. Dikkatli gözler eski binaların duvarlarında gizlenmiş küçük işaretleri fark edebilir. Bu semboller yüzyıllar önce buradaki zanaatkarların, marangozların bıraktığı imzalar gibi küçük ama anlam dolu. Sokaklar ise sadece taş döşemeler değil, renkli duvar resimleri, küçük heykeller ve caddelerdeki canlılık şehre ayrı bir ruh katıyor. İnsanlar hızlı yürüyor, kendi dünyalarında gibi görünseler de bazen sıcak bir gülümsemeyle selamlaşıyorlar. Ve tabii mevsimler, kışın karlı kaplı sokaklar, sessiz, huzurlu bir masal diyarını andırırken yazın neredeyse hiç batmayan güneş bu şehre büyülü bir atmosfer veriyor. Beyaz geceler St. Petersburg'un eşsiz zamanlarından biri.